bir kenara bırakıyorum ama oyuncuların hiçbiri genç, Demir Ege olsun, Tayfur olsun. Dağınık oyuncular bunlar. Hoca bunu anlamış olacak ki ya madem ikinci şeyde orta sahada bu baskıyı biz kuramıyoruz. 3'ü 2 de olsa. Rakip de 4-4-2 oynuyor. Orta sahadan birini alayım. Ben de Raşitsa'yı forvetin yanına alayım. Sağ öne de Gezzal alayım dedi. Yani 2'ye 2 oynasınlar bari hiç olmazsa dedi. Ama o kadar dağınık bir ikili kaldı ki Beşiktaş orta sahasında. Bunlardan bir tanesi Jetson, öbürü de Tayfur. Hakikaten çok dağınık oyuncular. Jetson'u hayal et. Nasıl hayal ediyorsun Jetson'u? Her yere baskıya giden bir oyuncu değil mi? Ya da Tayfur, o da her yere koşan, mücadele eden bir oyuncu. Tam da bu bölge pozisyon bilgisini gerektiren bir bölge. Dolayısıyla o kadar çok dağıldılar ki çok fazla geçiş yaptı Pendik takımı. Tebrik etmek gerekir Pendik takımını. Yani Beşiktaş takımının hangi bölgesini elinde tutarsan tut, elinde kalan bir görüntü var. Çok mu karamsarım bilmiyorum ama ben Beşiktaş taraftarlarının da öyle düşündüğünü zannediyorum. Kaleci Mert'ten tut, en öndeki Cenk'e kadar özellikle bugünkü maçta hakikaten çok kötü performans sergilediler. Şöyle söylüyorum ben, Santos ne kadar değiştirir tabii ki. 2 transfer dönemi var önünde. Önümüzdeki yazla alakalı konuşacağım. Önümüzdeki sezon bile kayıp sezon olmaya namzet bir kadro görüyorum ben şu an itibariyle. Bunu detaylandıralım önümüzdeki sezon üzerinden. Şampiyonluk adına. Çünkü çok güçlü 2 kadro var. Fenerbahçe ve Galatasaray. Ligin çok üzerinde 2 kadro kurdular ve bu kadrolar gelecek sezonda sonuç olarak 3 aşağı 5 yukarı belki daha da güçlenecekler. Belki de daha güçlenecek, devam edecek. Şimdi onlarla yarışabilmek için nasıl bir kadro kuracaksınız? Bu anlamda Beşiktaş'ın da, ben ona Trabzonspor'u da katıyorum, işleri biraz kolay görünmüyor gelecek sezon içinde. Peki tabii her şey değişir. Çok önemli transferler yapılır. Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan giden oyuncular olur. O başka bir konu. Hocam 8 maçtır kazanamayan bir Pendikspor, Umut Nayır ve Tiam transferiyle mi bu kadar iyi oynadı? Yoksa Beşiktaş mı Pendik'i bu kadar iyi gösterdi? Pendik'te değişen neydi? Beşiktaş'ta kötü olan her şeyi anlattı Tarık Üstün. Hatta iyi olan var mı bugün Beşiktaş'ta? Ben görmedim bugün itibariyle, hiç görmedim. İyi olan bir görüntü de yoktu aslında. Biraz Raşitsa derim. Yani kritik toplar kesti biraz daha. İlk yarı 2 tane pozisyonu var. Şimdi bir kere Pendikspor'u tebrik etmek lazım. Uzun yıllardır mağlup olmadan veya mağlup durumdayken 4-4-2'ye dönmeyen bir Türk futbolu izliyoruz. Uzun yıllardır 4-4-2'li bir sistemde kolay kolay maç gördük mü? Yok. 2 forvet. Başlangıç. Yani hocayı tebrik ederim. Tiam'ı sola attı. Sol kanattaki Halil'i sağa attı. Erencan ve Umut'la öndeki dörtlüyü kurdu. Bir kere Pendikspor'u kutlamak lazım. İyi transferler olmuş. Önde top tutamıyordu Pendik'i sorduğun için. Yani Diaby, ya Beşiktaş'ta nasıl oynamış, bunları sorgulamak lazım. Nasıl transfer olmuş mesela. Bunları görmek lazım. Şimdi kadro kalitesi dediniz. Beşiktaş'ın bugünkü durumu. Fernando Santos iyi bir teknik adamdır. Kariyerli bir teknik adamdır. Diyelim ki ya bunun kariyeri eksik diyenler için söylüyorum. Bugün Fernando Santos çok eleştiri de alıyor sosyal medyada. Şimdi bir anda dönüyor değil mi hocam? Anında döner. Türkiye böyledir abi. Bir The maçta, Godfather'dan, tabii bir anda dönersin. büyük abi. Babadan. Ben hiçbir şekilde sorumlu tutmuyorum mesela, kendi adıma söylüyorum Santos'u. İki ufak detay hariç. Peki. Şimdi şuraya geleceğim. Kardeşim, Beşiktaş'ta Onur bu takıma alternatif olarak alınmadı mı sağ bekte? Yani Rozier'in yedeği. Tayyip sezon başı planlamasında yedek değil mi? Bahtiyar zaten Ege bu takımın yedek oyuncusu. Çünkü Amir, Getson, Salih. Raçissa bu takımın bank oyuncusuydu sağ kanatta. Cenk bu takımın yedeği Abubakar'dan sonra. Semih hiç hesapta olmayan oyuncuydu. Böyle bir 11'den niye Santos'u eleştiriyorsunuz abi? Hocam Santos'u şu açıdan eleştirenler. Niye Tayfur 11'de? Necip olmaz mıydı orada? Madem orta sahada böyle bir kurgu, Tarık Üstün'ün söylediği gibi birbirini tamamlamayan oyuncular var. Veya niye değişiklik yapıyorsun? İşte 4-0'dan sonra 5-0 olmasın diye mi Necip'i aldın oyuna?
diyenler var. Demir Ege niye Tamam. çıktı veya Cenk Tosun Semih çıkarken maç 1-0'dı. Böyle değişiklik mi olur diye Tamam. de eleştiriliyor. Şimdi ben niye Türkiye'ye erken gelmesini hep biraz daha gördüm. Hocam orada hiç katılmıyorum sana işte. Ben de onu bir iki cümleyle. Şimdi bak Fernando Santos görmeye başladı. Bir futbolcusunu görüyor. Antrenmanda iyi çalışabilir arkadaş. Ama maç oyuncusu farklı. Şimdi görecek. Tam tersini düşünüyorum şu anlamda yani. Müsaade Şimdi- edersen. Girelim Tabii, hocam araya tabii, istersen tabii, karşılıklı. Kesinlikle Beşiktaş teknik direktörünün yazın gelmesi gerekirdi bence. Şimdi Pendik'ten 4 tane yiyen bir Beşiktaş teknik direktörü ismi Santos da olsa bundan sonra herhangi bir maçta bir 4 daha yese, bir 3 daha yese ne kadar yıpranacağını tahmin edebiliyor musun? Ben işin hep o tarafındaydım. Daha ilk 4-0'lık maçtan Şimdi sonra eleştirilmeye başlandı. Ben bunu bildiğim için zaten Fernando bunu sorguladım Santos'ta biraz. olmayan biraz. diyenler de var. Efendim hocam? Sıcak diyorum biraz. Klimayı Açılmış, açtı açılmış. arkadaşlar, evet. Açtı mı? Bayağı terledim çünkü buhulanmaya başladı benim gözlük falan. Bak Buhulanmak hocam. böyle terledi gözlük. Oradan. Ne diyeceğiz abi? Yok yok. Buhulanmıyor Yok mu? yok tamam. Ne diyeceğiz? Buğulanmak Hocam diyor. Ben ne dedim? Buhulanmak Hele değil söyledin. hocam. He, ben buhulanmak diyorum. Seni Bu arkadaş seviyorum. düzelsin bizi zaten sürekli düzeltiyor. Neyse önemli değil. Şimdi hocam TRT Akademi başladı. Bilgin olsun. Aa hocam seni çağırıyor para kazanacak. trtakademi.com trtakademi.com Bak söyledim ben. Buyurun hocam. Reklamını yaptım. Şimdi ben şöyle bakıyorum. Hoca ligi görmeye başladı. Bak. Dayanacaklar. Öyle 3 günde bir de Fernando Santos gibi adam 3 tane mağlubiyet de alsa gitmeyecek. Yıpranabilir ama tecrübeli, deneyim ne yaptığını ona göre bir kadro planlaması yapacaklar ve devam edecekler. Şimdi misal ben şöyle düşünüyorum Fernando Santos'u misal dedi ki ya Bunları da say. Abu Bakar yok. Say hocam. Amertey, Bailey bunlar hep Tamam, transfer. hepsini say. Hepsini say. Chamberlain transfer yok. Kaç kişi kalır hocam? Sen bana onu söyle. Rebic bu takımın kanat oyuncusu olarak transfer edildi. Yok. İşte kaç yani kişi? Beşiktaş'ın sezon başı yapılanmasındaki bu kadar negatif transfer politikası, negatif diyorum. Çünkü ya getirirsin birkaç tanesi tutar yani. Hocam oraya gitme, 10 bir tane soru- adam soruma- getirirsin 5 tanesi oynar. Hocam soruma bir cevap Afrika ver. kupasına göndermeyecek şekilde yaparsın. Hocam soruma bir cevap Evet. ver. Kaç tane oyuncu Fenerbahçe ve Galatasaray'ınla beraber şampiyonluğu oynayacağız hedefindeysen ki öyledir, Beşiktaş her zaman öyledir. Kaç tane oyuncu kalır? Sen kadro dışlarında sayıyorum. Kaç tane oyuncu kalır? Hayır bu oyuncular kalmaz mı? Kim kalır hocam? Bu oyuncular kalmaz Kim mı? kim işte soruyorum, Bak, hangi bir oyuncular? şey diyorum alternatif diyorum Hocam, zaten. kalsa da- 2 tane 11'den gidemezsin. Kalsa da kayıp sezon olur diyorum ben de. Şu kadrodan hepsi kalır mı diyorsun sen? Niye? Umut Meraş milli oyuncu değil mi? Onur Bulut milli oyuncu değil mi? Hocam yapma gözünü seveyim. Tayyip milli değil mi? Umut'un eski hali şu anda performansının dibinde Umut şu anda. Bence Tayyip şampiyonluğu oynayacak bir takımın stoperi sakatlıktan çıktı. Tamam Hadi pozitif gönderirsen ayrım alırsın yapıyorum. alternatif. Seni zaten Bahtiyar mu? stoper mi? Değil. Onur senin dediğin gibi alternatif alındı. Kim hocam? Kim? Bana isim söyle. 3 tane isim söyle bana. Misal Raşitsa kalmaz mı? Raşitsa. Semih kalmaz Jetson, mı? Semih. Demir Ege Aynen. kalmaz mı? Gençleri bir kenara bırakıyorum yani. Getson kalmaz mı? 4-3 dedin işte 4 dedin. Gezzal'ın Nasıl bir durumu şey- da daha belirsiz. O da belirlenecek. Artık o iş sanki ben Bitmiş mi? gördüğüm kadarıyla. Ben halen Getzal'dan ümitliyim. İnşallah gelişir döner. Çok keyifle izlediğimiz bir oyuncu Sözleşme yani. yeniden yapılırsa hocam belki Gezzal Yani performans Hünkar. ortaya koyar. Hocanın Ya da şans bir şekilde verme ne ihtimali olacaksa yüksek. bunun Hocam, bir şey kararını diyeceğim. vereceğiz demişti Feyyaz Uçar. Santos'u niye eleştirelim biliyor musunuz? Ya da eleştirilebilir bu maç özelinde. Hepimizin bildiği gibi hoca özellikle geçen hafta itibariyle bize de çok eleştirenler olmuş hocam aynı zamanda onu da söyleyeyim de. Ne diyor? Hani hoca 6 numara istiyor deyince Hünkar biz şaşırdık ya Allah Allah nasıl sakatlığı da Hatta bilmiyorum William ama. Carvalho hala gündemde Hoca şu anda. tipik bir Renato altın Sanchez konuşuluyor. tipik bir 6 numarayla oynamayı seven bir teknik direktör Evet. değil mi? Bugün bu kadar dağınık 3 tane oyuncuyla niye başladı? Yani dediği gibi hocanın ya da sen dedin bari orada bir Necip'le başlasaydı mesela. Öyle oyuncu tipini seviyor ya hoca. Bir orada duracak. Her yere pozisyon koşan, bilgisi- koşu mesafesi. Pozisyon bilgisi yüksek. Her şeyden önce. Şimdi Jetson'un pozisyon bilgisi yüksek değil. Tayfur'un hiç değil. Dağınık oyuncular bunlar. Savuruk oyuncular. Dolayısıyla hani orada Demir Ege
Yeni Demir Ege yeni alışıyor. kısmen genç oyuncu olduğu için fazla eleştirmek de istemiyorum. Orada o tiple oynadığı için bugün öyle başlamamasını eleştirebiliriz. Yoksa ben Demir Ege'yi niye çıkardı diye eleştirmem. Çünkü 3'e 2 karşı tarafta Ama orta hocam- sahada üstünlük kuramadı. Hiç olmazsa ön tarafa bir oyuncu atayım dedi Ama hoca yani. öyle demiyor Demir Ege ile ilgili. Demir Ege kısmını ekrana getirelim basın toplantısından. Diyor ki Demir Ege sarı kart gördü. Sarı kartı doğru muydu hocam Demir Ege'nin? Doğru. İtiraz etti. Agresiflik yapabilir. Ama ben teknik anlamda da doğru buluyorum aslında. Demir Ege değil de Tayfur'u da çıkarabilirdi. Jetson'u çıkarmazdı. Tayfur'u çıkarabilirdi. Ön tarafa bir oyuncu atabilirdi. Ama ben muhtemelen genç bir oyuncu olduğu için hani katılıyorum aslında hocaya ama dediğim gibi daha tecrübeli, daha deneyimli bir oyuncu olsaydı sarı kart olmasına rağmen çıkarmazdı diye düşünüyorum. Ben şimdi o sarı kartlı sistem değişikliğine gitti. Hoca mağlup. Şimdi kimi aldı Demir Ege çıktığı zaman? Gezzal'ı aldı. Gezzal'ı aldıysan yani ne bekliyorsun? Gol atacaksın. Demir Ege çıkıp da Necip'i alsa ben hocanın açıklamasına katılabilirim. Aynı fikirdeyim sen. Ama Gezzal'ı alıyorsan bir tarafta da gol atmayı düşündüğü için o orta boşluğu biraz daha boşalttı. Tamamen bir de oyuncu tipleri Öbür tarafta da zaten bugün yani sahanın bence yıldızlarından bir tanesiydi. Mitcho'ya karşı ezildiler. tabii. Yani Mitcho İbrahim ikilisi Müthiş oynadı. Beşiktaş'ın orta sahasını çökertti diyebiliriz. Ya Mitcho dediğimiz oyuncu Galatasaray'da benim çok beğendiğim bir oyuncudur da forma şansı bulamadan buraya gelmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. İbrahim de yıllardan beri hani Her yerde dolaştı. yani gezen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onlar seni 2'ye 3'ken bile domine ettiler. Dolayısıyla burada bir sıkıntı var yani. Kastım o. Kadro kalitesizliği kastım o benim. Hoca tanıyana kadar ne kadar yıpranır yıpranmamız bunu da zaman gösterecek bence. Evet, bu arada Erdem Uzun mesaj atmış arkadaşımız. Buhur demiş olabilir hoca. Buhurlanmaktan demiştir hoca. Buharlanmak. Üzerine evet, hocanın üzerine gitme diye söylemiş. Biz takılıyoruz böyle konuşuyoruz. Hocam buhurlanmış hocam gözlüğün ama klima şimdi açılacak. Pozisyon gidelim. Ancak bir cümlesi var Fernando Santos'un, bunu değerlendirmenizi rica ediyorum. 4-0'lık maç sonrasında bu mağlubiyet Beşiktaş için iyi değil, utanç verici kelimesini kullandı Fernando Santos. Fernando Santos gerçekçi açıklamalar yaptı aslında. Basın toplantısının bir bölümünde de Hacı Ahmetoviç ile ilgili sakatlandı, yoktu dedi. İşte Oxlade-Chamberlain performansı iyiye giderken sakatlandı dedi. Ama biz bugün mücadele ortaya koyamadık. Takım olarak neleri yanlış yaptığımızı yarın oturup konuşacağız. Önümüzde de kritik maçlar var dedi Fernando Santos. Nasıl yorumlarsın Tarık Üstün? Hocam müsaade eder misin? Tabii. Bir cümleyle. Sen belki almışsındır bilmiyorum ama hocanın bir hangisi? açıklaması daha var. Beşiktaş takımı bu kadar istikrarsız olamaz diyor. Evet. Onu da hemen şimdi Mehmet hazırlasın. Evet. Yani hoca kendini hazırlasın, istikrarsız skorlar alacak Beşiktaş takımı bu kadroyla. Nasıl geldi hocanın tribünde bile eli değdi dedik değil mi? Hani oyuncuları seyrederken Rizespor maçında sonraki 2 maçta hocanın eli değdi dedik. Bundan sonra da bu tip maçlar oynayabilir.
Yarın bir gün 3-0, 4-0 birini yenebilir. Beşiktaş takımı yakaladığı zaman. Ama 3-0'da yenilebilir bu kadroyla. Hani o istikrarsızlığı hoca çok büyük şaşkınlıkla bundan sonraki 4. 5. haftada bize söyleyebilir. Bunu da bir not olarak kenarda tutalım bence. Peki hocam bir görüntü var. Şimdi bir fotoğraf karesi ya da grafik ekrana getireceğiz. Şimdi göreceğiz. Bu sezon resmi maçlarda, tüm resmi maçlarda ne kadar maçta 3 ve üzeri gol yedi takımlar. Beşiktaş 34 maçın 10'unda 3 ve üzeri gol yemiş. Opta'dan, BİM'den aldık bu istatistiği. %29'u, maçların %29'unda 3 ve daha fazla gol yemiş hocam. Evet. Trabzonspor 22 maçın 3'ünde 3 ve daha üzeri gol yemiş. Fenerbahçe 33 maçın 3'ünde 3 ve üzeri gol yemiş. Galatasaray'da 33 maçın ikisinde 3 ve üzeri gol yemiş. En iyi istatistik Galatasaray'da %6'sı. Yani Galatasaray'ın maçlarda rakipleriyle mücadelesinde kopma olmadığını gösteriyor. Peki bunu nasıl açıklarız? Sadece oyuncuların değişikliği mi? Yani Bünyamin Hoca burada diyor ki alınan oyuncular ve kadro planlaması iyi değil. Siz de bunu söylüyorsunuz. Ama teknik direktörler de değişti. Ya bu kadar. Bu oyuncular da Beşiktaş'a gelmek için belli bir mücadelenin içinde olmuş oyuncular. Yani bu Beşiktaş'a gelmek o kadar kolay mı? Sonuç olarak evet planlama yanlış da bu oyuncuyu buraya getiren bir yeteneği, bir çalışması, gösterdiği bir performans var değil mi? Yani oyuncuların bu anlamda bu kadar kendilerini olaydan kopuk hale getirmesini nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi bak orada bir şey var. Galatasaray en düşük değil mi? Evet. Bugün Galatasaray'ın sol bek harici stoperlerini sayıyorsun değil mi? Diyorsun ki Abdülkerim, Davinson Sanchez ya da Nelson. Sağ bek belli. Kalecisi belli. Yani formda. Şimdi bugün geçen sene Konyaspor maçından beri Mert Günok bir kere geçen seneki performansının çok altında. Yani Şenol Güneş geldikten sonra forma verip ikinciliği kovalayan bir Beşiktaş oluşmasında en fazla etkenlerden birisi Mert. Ama bugün bu Maç sezon kurtarmıyor diyorsunuz. baktığımız zaman bir kere Mert iyi değil. 2. Beşiktaş'ın stoperi kim abi? Her hafta bir tane oynuyor. Bahtiyar işte orada devşirildi. Ya O da Bahtiyar Gerçek orijinal yeri de değil. değil. Gerçek Bugün- yeri de o değil. bugün Gerçek yeri olmadığı o. anlaşıldı. Gerçek zaten. yeri ora değil. Sen şimdi bir tarafta Tiam, bir tarafta Umut, bir tarafta Erencan, bir tarafta Halil'le sen onlarla baş edemezsin. Bak şu andaki Pendik Spor'un bu ön hattı çoğu takımda yok. Beşiktaş'ta yok şu anda. Beşiktaş'ta yok. Yok. Çok çarpıcı Hatta bir şey ona söylüyorum. Trabzonspor'u da katabiliriz. Bravo, Trabzonspor'da yok şu andaki Pendik Spor'un hücum hattı. Ya şu anda bunlara Pendik karşı Spor'un hücum mücadele hattı, edemezsin. hocam Hepsini alıyorlar. bulunduğu yerle Bak, attıkları çok golde. orantılı Hayır, değil. Bak şimdi Doğru Umut orantılı Nayir'in değil. ve Tiam'ın gelmesiyle bak bazen bir iki transfer çok önemlidir. Çok doğru transfer yaptı Pendik Spor. Tiam'ın zaten kalitesi belli. Umut zaten kaliteli bir oyuncuydu. Ben Fenerbahçe'ye gitmesine üzüldüm. Ya kupada Antalya Spor'a bir gol attı. Şahane. Voleyle uzak köşe. Şahane. olağanüstü. Niye üzüldüm? Milli takım adına üzüldüm. Şimdi bu hatta karşı sen işte buralarda belli olur. Sen işte Beşiktaş'a karşı savunma oynayayım. Deplasmanda bir puan alayım. Politikasıyla oynayan diğer takımlara karşı tabii Bahtiyar başarılı gözüktü. Şimdi bunlarda bakacaksın. Orada da bir istikrarsızlık Ama söz konusu şimdi diyorsunuz. misal Galatasaray'da veya Fenerbahçe'de şimdi az gol yemiş. Trabzonspor her şeye rağmen Trabzonspor'un savunma hattı da belli değil mi? Yani bir istikrar var. Zaman zaman Mendy stoper oynasa da Orada Ryan Berat'ı- Vanya'dan çok mutlu değildi hocam. Berat'ı ön tarafa veya Mendy'yi ön tarafa savunma güvenliğini alarak oynuyor. Şimdi Beşiktaş'ın hiçbir dönem böyle bir bu sezon özellikle şey olmadı. O savunma dörtlüsü oturmadı bir türlü. Peki